biraz kendime gelip. Bismillahirrahmanirrahim. Eşim kırmızı ruju çok severdi. Onu sürmeden kahvaltıya tutturmazdı beni. Müziğimiz de çalıyor. Samsun'dan geldim. Darıcı öğretmen olarak tayin oldum. 3 ay sonra orada kısmetim çıktı. Kayınvalidem geldi, beni beğendi. Eşim geldi, beğendi. 1964 yılında 12 Eylül'de evlendim. Ondan sonra İzmit'e geldim. Birkaç ay sonra eşim Devlet Malzeme Ofisi Müdürü'ydü. Kayseri'ye gitti, tayin oldu. Arkasına da ben gittim. Sonra 8 sene sonra tekrar İzmit'e döndüm. Vazifeme burada başladım ve emekli oldum. 2 oğlum var, 2 torunum var, 2 gelinim var. Birisi İstanbul'da oturuyor, küçük oğlum Ege. Büyük oğlum Eray da Samsun'da oturuyor. Eşim biraz ağırdı. Onu kendime benzettim. Gecelerde, kadınlar matinalarında masanın üzerinde çıkar oynardım. Göbekler atardım. Şakire kemer'i takarım. Zillerim vardır. Onlarla oynarım. Eşim de bana uydu. Gecelerde devamlı gecelere giderdik. Yemeklere giderdik. Çok güzel bir hayatım oldu. Vefatından sonra biraz 3-4 sene tabii alışamadım. Biraz ağırlıklar oldu ama ondan sonra biraz daha açılmaya başladım. Pek eskisi gibi olamasam da olmaya çalışıyorum. 22-20 senedir Huzurevi Derneği'ndeyim. Çok öğretmen arkadaşlarımla beraber çalışıyoruz. Koromuz var. 18 yıldır koromuz devam ediyor. Orada şarkı söylüyoruz, eğleniyoruz. Haftada bir çalışmalarımız oluyor. Zevkli geçiyor yani. Yazlıkta da günlerim çok iyi geçiyor. Hatta geçen sene eski arkadaşlarımız 10 kişi falan varız. 15 günde bir renk gecesi yaptık sahilde.
Masalar kuruldu, yiyecekler koyduk. Kırmızı gecesi mesela, o gün herkes kırmızı giyecek. Ya bluz, ya üzerine bir şey alacak, ya pantolon giyecek. Böyle bir gecede ben değişik kıyafetlerle Çingene Gecesi yapıldı. Çingene Gecesi'nde birinciliği ben aldım. Hatta yüzme yarışması yapıldı havuzda. Yüzme yarışmasında da yaşlılar arasında birinciliği ben aldım. Evden canım sıkılınca çıkıyorum, caddeye iniyorum, Adapazarı'na mı araba geçiyor, durduruyorum, biniyorum, Adapazarı'nda dolaşıyorum, bir ıslama köfte yiyorum, geliyorum. Bir gün geliyor yine canım sıkılıyor, Değirmendere'ye gidiyorum, otobüsle, minibüsle gidiyorum, dönüşte karnımı doyuruyorum, geziyorum, tozuyorum, vapurla dönüyorum, Karamürsel'e gidiyorum, yani İstanbul'a gidiyorum. Böyle günlerim dolu, yani yanımda arkadaş olsun olmasın hiçbir şey düşünmüyorum. Kendi başıma kalkıp gezebiliyorum. Zaten gittiğim yerde ben konuşmayı severim. Dostluğu sevdiğim için bir Gözlüğü'ne de gitsem, bir çay bahçesine gitsem yanımdaki arkadaşlarıma muhabbet kurar, muhabbet ederim. Ellerine sağlık, sağ ol. Şimdi bak köpüğünü eşitliyorum. Sanma ki ben yanlış bir şey yapıyorum. Bak gözünün önünde eşitliyorum köpüklerini. Evet, kahveleri Filizciğim görünce o günkü şey aklıma geliyor. Karşılaşmamız, herkese söylediğimiz zaman onlar da gülüyorlar. Onu bir anlatsana, çok hoşuma gidiyor. Aa evet, bu kadar mı tesadüf olur şimdi? Geçenlerde kendi kendime karar verdim. Aysel abla hani benim belim bu sene sorumlu diye hep o yapıp getiriyor ya da çağırıyor ya da işte geliyor biz de beraber yapıyoruz. O gün de kendimi iyi hissettim. Dedim ki ben kahve yapayım da bir Aysel ablaya, hatta önce tepsiye ağırlık olmasın diye fincanları kahveyle koydum. Ondan sonra da güya su bardaklarıyla kurabiye koyacaktım. Yine vardı bir kurabiye. Sonra kapıyı açtım. Tepsi elimde, karşımda Aysel abla. Bir de tepsiyi süslenmiş. Mumlar koymuş güzelce ne. Ondan sonra getirdi. Tabii ikimizin kahvesi ne olacak? Önce onunkini içtik. Sonra benimkini ilave ettik. Fincanları tekrar içtik. Çok güzel, afiyetle içtik, Yani, ne güzel. Bazen böyle Evet. oluyor. Sevenlerin kalbi bir olurmuş ya, Evet. birbirimizi çok sevdiğimiz Evet. için. Yalnız Aysel abla işte bir şeyi anlamıyorum. Şimdi geçen gene konu olmuştu. Sen her yere gidiyorsun. Ben evden çıkınca niye senin gözlerin batıyor? Ne yapayım? Kıskanıyorum, yeni dostlar ediniyorsun, gidiyorsun. Şaka tabii. Olsun. Ya ki yokluğumu görüyorsun. Şeker atmadım. Çikolata ister misin? Yok yok. Kurabiye, çünkü kurabiyenin içerisinde Tamam. marmelat var. Evet, evet, evet. O marmelatla beraber Eline sağlık. tatlı ihtiyacım var. Zaten kurabiye falan böyle sen de yiyorum, ben yapmadığım için. Sen afiyet olsun. Olsun, o kadar çıkarttık. Şekerim var, tansiyonum var. 4-5 kere ameliyat geçirdim. Katarak ameliyatı geçirdim. Guatr ameliyatı geçirdim. Apandisit geçirdim. Safra kesesi ameliyatı oldum. Kadın rahatsızlığından ameliyatı oldum. Bir de parmağımdan ameliyatı oldum. Ameliyatımı. Onların hepsinde ayrı ayrı ilaçlarını kullanıyorum. Devamlı sabah akşam ilaçlarımı içiyorum. Ayakta kalmaya gayret ediyorum. Yani yaşamaya devam ediyorum. Evet, çay isteyenler. Apartman günlerimiz var. Arkadaşlarımızla toplanıyoruz. Ayda bir gün sırayla ziyafet veriyoruz. Fıkralar anlatıyoruz. Şarkılar söylüyoruz. Öyle bir günümüz de oluyor ayda bir gün. Hatta geçen gün ben de toplantı vardı. Ben de yapıldı. Öğretmen arkadaşım. Hiçbir rahatsızlık verici bir şeyle karşılaşmadım. Evet, Son teşekkür derece ederim. olumlu, pozitif. Yani yerine göre çok yardımsever. Dost canlısı bir insan. Sadece bir şeyinden yani. şikayetçiyim. Bazen evde bulmak çok zor oluyor. Sürekli seyahat halindedir kendisi. Ve üstelik de bu seyahat eden biri seni bir gün evde bulamasa hesap soruyor. Bu şeyinden razı değilim bir tek. Onun haricinde... Oyunu çok sever. Sen oyunu sever.
eğlenceyi Onlar için severim. de çok neşeli, Benim de olumlu, 40 senelik son ahbabım. derece düzgün bir komşumdur. Kendisine çok teşekkür Teşekkür ederim. ederim. Şimdi bir maymun olayı, onu izin verirseniz anlatmak istiyorum. Biz buraya geldiğimizde Aysel ablanın bir papağanı vardı. Papağandan hiç ayrılmıyor, konuşuyor. Ben de hayvanları severim ama evimizde çok hayvan barındıramıyorum. Aysel ablaya dedim ki sen anlaşılan hayvanları çok seviyorsun. Evet, çok severim hayvanlar. Bir tane de maymun beslemiştim evimde dedi. Bir gün neden kızmışsa maymun kolunu ısırmış. Aysel abla sen misin, bu kadar bakım yapıyorum, ben ısıran bunun poposuna bir havlu sermiş, bu da onun poposunu ısırmış. Nasıl? Nasıl diyor, yak yak bağırıyor, ondan sonra bir daha da ısırmış. Evet. Ben bunu torunuma anlattım. O kadar ilgisini çekti. O kadar ilgisini çekti ki dönüp dolaşıyor. Baktı ki ben ondan daha azgınım. Babaanne bir daha anlatır mısın? Maymun ne yapmış ısırınca? Ne yapmış dedim, bas bas bağırmış. Bir daha da Aysel teyzeyi ısıramamış dedim korkusundan. Ya. Böyle de çok böyle Evet. şeyi seven, eğlenceyi seven. bir Buralarda komşum. dolaşırdı bütün. Gezerdi, buraları çıkardı. Eşimle iskambil oynardık. İskambili gelip elimizden alırdı, dişlerdi. Halen bu iskambilde diş izleri vardır. Papağan da öldü burada, biz Ya, buradayken evet. öldü değil mi? Çok Evet. üzülmüş, ağlamıştı Aysel abla. Hayvanları sevmek böyle bir şey. Sonunda ölüm de var insanlar gibi. Maalesef. Hadi yapalım da eski dostlar. Hadi Filiz. Hadi Filiz. Hadi, lütfen. hadi. Hadi. Herkes biliyor ki. Evet. Söyle. Unutulmuş birer birer eski dostlar, eski dostlar. Ne bir selam ne bir haber. Eski dostlar, eski dostlar. Unutulmuş birer birer eski dostlar, eski dostlar. Ne bir selam ne bir haber. Eski dostlar, eski dostlar. Hayal meyal düşler gibi yosun tutan taşlar gibi, yosun tutan taşlar gibi. Eski dostlar, eski dostlar, eski dostlar, eski dostlar. Unutulmuş isimlerde bilinmez ki nasıl, nerede, şimdi yalnız resimlerde. Eski dostlar, eski dostlar. Eski fotoğraflarımı gençlikte olsun, çocuklukta olsun, evlendikten sonra olsun kesiyorum. Çünkü çoğu yerde ölen arkadaşlarımın çocuklarının albümleriyle dışarıda attıklarını, almadıklarını gördüm. Benim küçük oğlum bir gün beni geldi burada İzmit'te mezat yerine götürdü, otogarın orada. Orada baktım albümler bütün şeylerde, yerlerde ve içinde çocukluk resimleri, evlilik resimleri, düğün resimleri, bütün resimler atılmış. Onları görünce nasıl olsa benim çocuklarım da bunları atacaklar diye ben oturuyorum. Bütün kendime ait resimleri kesiyorum. Çocuklarımın resimleri varsa onlara ayırıyorum, veriyorum. Ama kendime ait resimleri parçalıyorum. Kesiyorum. Kazandım. Bak atıyorum göbekler. Yenildim. Bu kıza yenildim. Bazen uykum kaçıyor. 2'ye kadar, 3'e kadar. Bazen öyle anılıyor ki ezan okunuyor. Ben hala oyunun başında kaptırıyorum kendimi. Saatten haberim olmuyor. Seviyorum oyun oynaması. Uykumu da kaçırınca yatmak istemiyorum.
Öpücük yolladı, bitirdi. Kör olmayasınca. Hayatın anlamı eşimin sağlığında çok çok güzeldi. Fakat onu kaybettikten sonra yani hayatım çok değişti. Çok iyi bir eşim vardı. Her türlü bana yardımcıydı. Hiçbir şeyime karışmazdı. Gittim geldim. Paramın bir de sayısını bilmezdi. Yani çok güzel anılarımız oldu. 13 seneye geliyor vefat edeli. Hala dünkü gibi her dakika, her yerde hep hatırasıyla yaşıyorum. Unutamıyorum. Yerine göre çocuklarımı özlemediğim zamanım oluyor ama eşimi hiçbir zaman bırakamıyorum yani. Hiç unutamıyorum. Hayat arkadaşı insanın bambaşka. 10 tane çocuğunuz da olsa hayat arkadaşının yokluğu çok çok fazla. Müzik